Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renk çok güzel bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Krem. Şişlerim ise 3 numara hanımlar, 5 şiş. Hemen modelimi de göstereyim. İşte modelimiz bu şekilde. Buğday başağı deseni yaptım hanımlar. Çok güzel, çok tatlı oldu. Patiğe çok yakıştı. Patiğimizin yine tabanı bu şekilde. Kenarları, topuğumuz. Yandan duruşu böyle. Patiğimizde modelimiz böyle hanımlar. Bu şekil. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlıyoruz hanımlar. Her zaman olduğu gibi. Şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar, şu kadar bir ip bıraktım. 12 ilmek atıyorum. 12 ilmekle patiğimize başlıyoruz. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum, 12. 12 ilmeğimizi attık. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz hanımlar. İlk sıramızda yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin hepsini ters olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğim 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar iki şişime eşit olarak paylaştırdım. Hemen ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız hanımlar. Geri dönmeyeceğiz. İlk ilmeğimizi hemen şuraya, ilmeğin iki kanadına birden girerek 3. şişimle çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için. Şu ikinci ilmeğim. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım hanımlar. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Buna dikkat edelim. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. 3. 4. 5. Şu da 6. ilmeğim. 4 şişimde de böylece 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geçtim. Yine boş olan şişim ile sıradaki şişimdeki ilmeklerimi öreceğim. Böyle dolana dolana 5 şiş patik örülüyor hanımlar. 2. şişimi de ördüm. Bakın boşalan şişim ile sıradaki, yani 3. şişimdeki ilmeklerimi de örüyorum. 4. ve sonuncu şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Böylece bir sırayı tamamladık. Başlangıç yerine geldik. Şimdi hanımlar, artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 1. şişimde. Şu 2. ilmeğim. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Bakın ilk şişimde artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 2. şişimde de 7 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenar hemen bu başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 3. şişimde.
Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de böylece 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Bir sıra artırma yaparken bir sıra ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Yeniden başlangıç yerindeyiz. Artırma yapacağız şimdi. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar kenar sol tarafta. Bu kenarda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. Böylece ikinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum kenardan. Şu bir, şu da ikinci ilmeğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz olarak örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar bakın sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki yine şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Bir sonraki sıra artıracağız. Sonraki sıra düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde sevgili hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım. Modelimi kurdum. Dileyen 15'er ilmek de yapabilir. Bu tamamen değişiklik gösterir hanımlar ölçülerinize göre. Ama buğday başağı modeli böyle kasan toplayan bir model değil. Açılan bir model. Bunu da göz önünde bulunduralım. Ayrıca tek renk bir patik olması da yine açılma özelliğine sahip olduğunu gösterir. Şimdi hep birlikte her bir şişimizde 14'er ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Sonra birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi modelimize başlayacağız. Modelimizde hanımlar ilk sıramızda yapacağımız işlem şöyle bu buğday başağı modelimiz 3 ilmek üzerine kuruluyor ve model aralarında bir ilmek tersimiz var. İlk ilmeğimi ters olarak öreceğim. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane ters. Yeniden 3 ilmek düz. Bir ilmek ters. Bu ters ilmeklerimiz modelimiz bitene kadar ters olarak örülecek. Tekrar 3 ilmek düz ördüm. Yanına bir tane ters örüyorum. Devam ediyorum. 3 ilmek düz öreceğim. İkinci şişimdeyim. Şu ikinci düz ilmeğim. Şu da 3. Yanına bir ilmek ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. Bir tane ters. 3 tane düz örüyorum. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz örüyorum. Sonda bir tane ters ilmek kalmadığı için hanımlar ödünç olarak 3. şişimden 2. şişime şöyle bir ilmeği ters örerek ekliyorum. Burada 15 ilmek oldu. Burada tabanda 13 ilmek kaldı. Modelde herhangi bir bozulma olmuyor hanımlar. Diğer işini de aynı şekilde yaptım gördüğünüz gibi. Modeli tam kurabilelim diye 3. şişimizden 2. şişimize bir ilmeği ters örerek ekledik. Patiğimizin taban bölümündeyiz. Tabanımızda hanımlar ilmeklerimizin tamamı düz olarak örülüyor. Tabanda yapılacak bir işlem yok.
Diğer şişime geçtim, tabanımızdaki. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, ön yüze geldik. Hanımlar, ön yüzde bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz. İkinci kez aynı işlemi tekrar ediyoruz. Ters ilmeğimi ördüm. 3 ilmek düz. Bir tane ters. 3 ilmek düz. Bir ters. 3 ilmek düz öreceğim. İkinci işinden devam ediyorum. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz, 1 ters. Ters ilmeğimi yine ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane ters. 3 ilmek düz örüyorum ve sonuncu ilmeğimi de ters olarak ördüm. 2 kere aynı işlemi tekrar ettik. Geldik patiğimizin tabanına. Taban bölümde yine yapacak herhangi bir işlem, model yok. İlmeklerimiz tabanda düz olarak örülecek. Tabandaki diğer şişime geldim. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 14'er ilmek üzerinden işlem yapıyoruz. Artırma yapmıyoruz artık. Tekrardan ön yüzdeyim hanımlar. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bir kereye mahsus, modelin ilk kurulumunda hanımlar, başlangıcında bir defaya mahsus 3 kere ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu 3. sıramız. Bakın. İlk ilmeğimi yine ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. Modele başlarken bir kereliğine mahsus ilk sıra bölümde ilmekleri 3 sıra gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın bu 3. kez örüşümüz bu şekilde. Bir ters, 3 düz. İkinci şişimden devam edeceğim. Bir ilmek ters, 3 tane düz. Bir ters, 3 ilmek düz. Bir ters, 3 tane düz. Bir tane tersimi ördüm. 3 kere aynı işlemi tekrar ettik. Şimdi tabanımızdayız. Yine tabanımızda hiçbir işlem yok. İlmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz hanımlar taban bölümünde. Burası düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum. Anlatılacak bir model, detay, herhangi bir ayrıntı yok. Evet, ön yüze geldik. Bu aşamada hanımlar artık modelimizi yapmaya başlayacağız. 3 kere aynı işlemi tekrar ettik. Şimdi model zamanı. Aralardaki ters ilmeklerimiz yine ters örülüyor. Bakın ilk ilmeğimi ters örerek başladım. Burada 3 ilmek düzüm var. Bu ortanca ilmeğimin 3 ilmek altına ineceğim. Bakın. 1, 2, 3. Buraya şişimi takıyorum şöyle. Buradan şöyle uzunca bir ilmek çıkarttım. Ortadaki 3 ilmeğimi yine düz öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar aynı yere girerek tekrardan bir uzun ilmek daha çıkarıyorum. Bu şekilde. Aralardaki bir tersimiz yine ters örülüyor. İkinci modelimi yapacağım şimdi. 3 tane düz ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inerek uzunca bir ilmek çıkarttım. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. Aynı yerden yine uzunca bir ilmek daha çıkarttım. Aradaki bir ters ilmeğimiz ters örülüyor. 3. modelimi yapacağım şimdi. Yine 3 tane düz ilmeğim var burada. Ortadaki düz ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına iniyorum. Uzunca bir ilmek çıkarttım. Buraya 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar aynı yere girip buradan da bir tane uzun ilmek çıkarttım. Aradaki bir ters ilmeğim ters örülüyor. Şimdi yeniden hanımlar, burada bakın 3 ilmeğimiz var. 3 düz ilmeğimiz var. Burada biri bu düz ilmeğimin ilki birinci şişimde, diğer ikisi de ikinci şişimde. Bakın ortadaki ilmeğim ikinci şişimin ilk ilmeği. Bunun 3 ilmek altına ineceğim. 1, 2, 3. Buradan uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi buradaki 3 ilmek düzümü yine düz öreceğim. 1, ikinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci ilmeğim, şu da 3. Tekrar aynı yere şişimle girerek bir tane daha uzun bir ilmek çıkarıyorum. Çok kasmayalım bu çıkarttığımız ilmekleri. Model güzel dursun. Ardından aradaki bir ters ilmeğimi yine ters ördüm. Yeniden bakın önde 3 ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inerek uzunca bir ilmek çıkarttım.
Ortadaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrardan aynı yere girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Aradaki bir ters ilmeğim ters örülüyor. Bir diğer modelime geldim. Yine ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına indim. Uzunca bir ilmek çıkarıyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi yine düz ördüm. Tekrar aynı yere şişimle girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Yanındaki bir ters ilmeğim ters örülüyor. Son modelimi yapacağım. Bakın burada 3 tane düz ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inerek uzunca bir ilmek çıkarttım. Önündeki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar aynı yere girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Uzunca bir ilmek. Sondaki bir ters ilmeğimi ters ördüm. Bu şekilde. Şimdi geldik tabanımıza. Tabanımızda yine ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz hanımlar. Bir işlem yok. Tabanımdaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Geldik modelimizde bir diğer sıramıza hanımlar. Bu sıramızda yapacağımız işlem şöyle. Yine ilk ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir önceki sırada alttan çıkarttığım uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Bakın bir diğer uzun ilmeğim var. Bunu da örmeden sağ şişime aldım. Aradaki ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Bakın yine bir diğer modelimde alttan aldığım uzun ilmeği örmeden aldım. Ortadaki 3 ilmeğimi yine düz örüyorum. Diğer uzun ilmeğimi de yine örmeden sağ şişime aldım. Aradaki bir ters ilmeğim ters örülüyor. Tekrardan uzun ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek düz ördüm. Bir diğer uzun ilmeğimi de yine örmeden sağ şişime aldım. Aradaki bir ters ilmeğim ters örülüyor. Bakın yine uzun ilmeklerimizi örmüyoruz. Aralardaki 3'er ilmeğimizi düz örüyoruz. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci, şu üçüncü ilmeğim. Tekrar uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Aradaki bir tersimi ters ördüm. Uzun ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Bakın yine bu uzun alttan aldığım ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Aradaki bir ters ilmeğim ters örülüyor. Yine bu uzun ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Yine bir diğer uzun ilmeğim vardı. Bunu da örmeden sağ şişime aldım. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. Bakın yine yeniden alttan aldığım uzun ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmek düz ördüm. Tekrar uzun ilmeği örmeden sağ şişime aldım ve sondaki kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Geldik yine tabanımıza. Tabanımızdaki ilmeklerimiz yine düz olarak örülüyor hanımlar. Geldik tabanımızdaki diğer şişimize. Buradaki ilmeklerimizi de yine düz olarak örüyoruz. Tekrardan ön yüzeyim hanımlar. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. Bakın bir tersimi yine ters ördüm. Burada bir uzun ilmeği, bir de 3 tane ilmeğimin ilki var. Bakın bu ikisini birlikte keserek örüyorum. Kesim yaptım. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bakın burada 3. ilmeğim ve bir düz uzun ilmeğim var. Bu uzun ilmeğimi alıyorum. 3. ilmeğimi önüne bırakıyorum bu şekilde. İkisini birlikte keserek örüyorum. İlk modelimizi yaptık. Aradaki ters ilmeğimi yine ters ördüm. Bakın burada bir uzun ilmeğim var. Yanında da bir düz ilmeğim var. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Burada bir uzun ilmeğim vardı. Bu uzun ilmeğimi alıyorum. 3. ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. İkinci modelimizi de yaptım. Şimdi arada bir tersim var. Yine ters örüyorum. Diğer modelimi de aynı şekilde yapacağım. Uzun ilmeğim ile önündeki bir düz ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Ortaya bir tane düz ördüm. Burada uzun ilmeğim vardı. Bu ikinci uzun ilmeğimi de 3. ilmeğimin önüne getirip ikisini birlikte keserek örüyorum. Aradaki ters ilmeğim yine ters örülüyor. Yine bakın burada bir uzun ilmeğim, bir de düz ilmeğim var. Bu ikisini keserek örüyorum. İkinci şişimdeyim. Ortadaki bir düz ilmeğimi yine düz ördüm. Bu diğer uzun ilmeğimi de şöyle açıyorum. 3. ilmeğimin önüne getirip ikisini birlikte keserek örüyorum. Aradaki bir tersim yine ters örülüyor. Uzun ilmeğim ile yine bakın ilk ilmeğimi aldım. İkisini keserek ördüm. Bir düz ilmeğim var. Yeniden
Bu uzun ilmeğimi alıyorum. 3. ilmeğimin önüne getirdim. İkisini keserek ördüm. Aralardaki ters ilmeklerimiz ters örülüyor. Yine bakın uzun ilmeğim ve ilk ilmeğim var. Düz ilmeğim. Bunun ikisini aldım. Keserek örüyorum. Ortadaki bir düz ilmeğimi ördüm. Bu ikinci çıkarttığım bu uzun ilmeği de 3. ilmeğimin önüne bırakıyorum. Şöyle ikisini birlikte keserek ördüm. Arada bir ters ilmeğim var. Uzun ilmeğim var. Bir de düz ilmeğim var. Bakın ikisini keserek örüyorum. Ortadaki bir düz ilmeğimi yine düz ördüm. Şu ikinci çıkarttığım uzun ilmeği de şu 3. ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Aradaki sondaki ters ilmeğimi yine ters ördüm. İlk modelimizi tamamladık hanımlar. Ördükçe kendini gösteren bir model zaten. Geldik tabanımıza. Tabandaki ilmeklerimizi yine düz olarak örüyoruz. Artık hanımlar ilk modelimizi yaparken tabanımızı kesmemiştim. Hep gösterdim. Artık ikinci modelimizi yaparken tabanımızı göstermeyeceğim. Bu videonun bu bölümünü keseceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi yapabilirsiniz. Evet, tabanımızı ördük. Şimdi ön yüzdeyiz. Hanımlar ilk modele başlarken bir ters 3 düz olacak şekilde ilmekleri örmüştük. Fakat 3 sıra örmüştük. İlk modele özeldi. Bu başlangıcıydı. Şimdi aynı işlemi bir kere tekrar edeceğiz. Şimdi modelimizde 1. sıradayız. Modeli böyle hesaplıyoruz. Modelimizin ilk sırası. Bir tane ters örüyorum. 3 düz. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz öreceğim yine. Şu ikinci düz ilmeğim. Şu da 3. 1 ilmek ters örüyorum. 3 tane düz. 1 tane ters. 3 tane düz. 1 ters. 3 tane düz. Sonuncu ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimizde 1. sıramız böyleydi. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar. Şimdi modelimizde ön yüzdeyiz. 2. sıramızı yapacağız. Yine kenardaki ters ilmeğimi ters örüyorum. İlk modeli yaparken 3 kere 3 düz 1 ters olarak örmüştük. O ilk dediğim gibi ilk modele mahsustu. Şimdi bu işlemi bir kere yaptık. Şimdi yapacağımız işlem şu. 1 ters ilmek ördüm. Önde 3 düz ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 3 ilmek altına ineceğim. Bakın 1, 2, 3. Uzunca bir ilmek çıkarıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Ardından yine aynı yere girerek bir uzun ilmek daha çıkarttım. Aradaki ters ilmeğim ters örülüyor. Modelimizde 2. sıramız böyle. Yeniden önde 3 ilmeğim var. Ortanca ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inip uzun bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar aynı yere girip bir uzun ilmek daha çıkarttım. İkinci modeli de yaptık. Yanına bir tane ters örüyorum. Bir diğer modele geldik. Bakın 3 düz ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına indim. Ardından 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar aynı yere girerek bir ilmek daha çıkarttım. Arada bir ters ilmeğim var. Bir diğer modelimi yapacağım. Öndeki 3 ilmek üzerinden. Bakın ilk ilmeğim ilk şişimde, diğer 2 düz ilmeğim de ikinci şişimde. Bu ortanca ilmeğimin yani ikinci şişimdeki ilk ilmeğim ortanca ilmek oluyor. 3 ilmek altına iniyorum. 1, 2, bakın şu da 3. Uzunca bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz öreceğim. 1, ikinci şişimden devam ediyorum. 2, 3. Tekrar aynı yere girerek şişimle bir uzun ilmek daha çıkarttım. Aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Diğer modelimizde yapacağız şimdi. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına indim. Uzun bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. Ardından aynı yere tekrar girip bir uzun ilmek daha çıkarttım. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Diğer modelimi yapacağım. Ortadaki ilmeğimin 3 ilmek altına inerek uzunca bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. Aynı yere şişimle girerek yeniden bir ilmek daha çıkarttım. Aradaki bir tersim ters örülüyor. Bakın yine son modelimi yapacağım. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, hemen 3 ilmek altına iniyorum. Bakın uzun bir ilmek çıkarttım yine. 3 ilmek düz örüyorum. Aynı yere tekrardan girip bir tane daha ilmek çıkarttım. Şişimdeki bir ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Modelimizin 2. sırası böyleydi. Şimdi tabanımızı örelim, gelelim.
Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, modelde 3. sıradayız şimdi. İlk ilmeğimi yine ters örüyorum. Bu sıramda alttan çıkarttığım uzun ilmeklerimi örmeden alıyorum. Aralardaki 3 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Bakın yine alttaki uzun ilmeğimi örmeden aldım. Araya bir ilmek tersimi ördüm. Uzun ilmeklerimizi örmeden alıyoruz hanımlar 3. sıramızda. Diğer ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 tane düz ilmeğimizi düz örüyoruz. Aralardaki birer tersimizi ters örüyoruz. Sadece alttan çıkarttığımız uzun ilmekleri örmeden şişimizi alıyoruz. İkinci şişimden devam edeceğim. Şu 3. ilmeğim. Bakın yine uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bir tersimi ters örüyorum. Tekrar bakın uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmek düz ördüm. Diğer uzun ilmeğimi de yine örmeden sağ şişime aldım. 3. sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Son modelim kaldı. Yine uzun ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz ördüm. Tekrar diğer uzun ilmeğimi de örmeden aldım. Bir tersimi ters olarak ördüm. 3. sıramızı da böylece tamamladık. Tabanımızı düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Modelimizde 4. ve sonuncu sıradayız. Yine burada ilk ters ilmeğimi ters örüyorum. Bakın alttan aldığım uzun ilmeğim ile ilk düz ilmeğimi ikisini birlikte keserek örüyorum. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Şu ikinci uzun ilmeğimi de bakın alıyorum. 3. ilmeğimin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. Arada bir tersimiz var. Bakın yine ikinci modelimi yapacağım. Uzun ilmeğimi önündeki ilmekle birlikte keserek ördüm. Ortadaki bir düz ilmeğimi düz örüyorum. Şu alttan aldığım uzun ilmeğimi de yine 3. ilmeğimin önüne getirip ikisini keserek ördüm. Aradaki bir tersim ters örülüyor. Yine uzun ilmeğim ile ilk ilmeğimi keserek ördüm. Ortaya bir ilmek düz ördüm. İkinci uzun ilmeğimi de 3. ilmeğimin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. Arada bir tersim var. Yine bakın burada bir uzun ilmeğim, bir de ilk ilmeğim var. İkisini keserek örüyorum. İkinci şişimdeyim. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan burada 3. ilmeğim var. Bu 3. ilmeğimin önüne de uzun ilmeğimi getirdim. İkisini kesiyorum. Aradaki tersimiz ters örülüyor. Modelimiz hanımlar bu şekilde ilerliyor. 4 sırada bir buğday başağı modelimizi yapıyoruz hanımlar. 4. ve sonuncu sıramızdı bu. Bakın yine aradaki tersimi ters ördüm. Son modelimdeyim. Bu uzun ilmeğim ile ilk ilmeğimi birlikte keserek ördüm. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Ardından bu ikinci uzun ilmeğimi de düz ilmeğimin önüne getirip ikisini keserek ördüm. Sonuncu ilmeğimi de ters olarak ördüm. İkinci modelimizi de tamamladık. Tabanımızı düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi 3. modelimize başlayacağız. 2. modelde olduğu gibi bir ters örerek başlıyorum. 3 düz. Modelimizde 1. sıramız böyle. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 ilmek düz öreceğim. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 2, şu 3. ilmeğim. Bir tane ters örüyorum. 3 ilmek düz. Bir ters, 3 ilmek düz. Bir ters, 3 ilmek düz. Sonuncu ilmeğimi de ters olarak ördüm. 3. modelimizin 1. sırasını yaptık. Tabanımızı örelim, gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Şimdi modelimizde 2. sıradayız. 3. modelimizin 2. sırası. Yine ters ilmeğimi ters ördüm. Önde 3 ilmeğim vardı. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inerek uzun bir ilmek çıkartıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Aynı yere tekrar girerek bir tane daha uzunca bir ilmek çıkarttım. Ters ilmeklerimiz ters örülüyor. Tekrardan önde 3 ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 3 ilmek altına inerek uzun bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. Ardından aynı yere tekrar girerek bir uzun ilmek daha çıkarttım. Aradaki tersimiz ters örülüyor. Diğer modelimi yapacağım. Önde 3 ilmeğim var. Ortanca ilmeğimin yine 3 ilmek altına indim. Bir ilmek çıkarttım. Aradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Aynı yere tekrar girerek bir uzun ilmek daha çıkarttım. Yanındaki ters ilmeğimiz ters örülüyor. Yeniden önde 3 ilmeğim var. Bakın ortadaki ilmeğim ikinci şişimin ilk ilmeği. Bunun 3 ilmek altına inerek yine uzunca bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz öreceğim. 1,
İkinci şişimdeyim. Şu 2, şu da 3. ilmeğim. Tekrar aynı yere girerek bir uzun ilmek daha çıkarttım. Aradaki ters ilmeğim ters örülüyor. Yeniden önde 3 ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 3 ilmek altına inerek uzunca bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. Ardından aynı yere tekrar girerek bir uzun ilmek daha çıkarttım. Aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Yeniden önde 3 ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 3 ilmek altına inerek uzunca bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar aynı yere girerek bir ilmek daha çıkarttım. Aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Sonuncu modelimi de aynı şekilde yapacağım. Ortanca ilmeğimin 3 ilmek altına inerek bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz ördüm. Aynı yere tekrardan girdim. Bir uzun ilmek daha çıkarttım. Kenardaki bir tersimi ters örüyorum. Tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar, modelimizde 3. sıradayız. Yine ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sıramızda bir önceki sırada alttan aldığımız uzun ilmekleri örmüyoruz. Diğer ilmekleri örüyoruz. Bakın alttan aldığım uzun ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeklerimiz yine ters örülüyor. Modelimizde 3. sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem bu. Bir önceki sırada alttan çıkarttığımız uzun ilmeklerimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Aralardaki 3'er ilmek düzümüzü düz örüyoruz. Ters ilmeklerimizi de ters örüyoruz. İkinci şişimden devam edeceğim. Yine bakın uzun ilmeğimi örmeden aldım. Aradaki bir tersimi ters ördüm. Her 4 sırada bir buğday başağı modelimizi tekrar ederek kuruyoruz hanımlar. Kafanız karışmasın diye ilk 3 modeli baştan sona göstermek istedim. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim, ön yüzdeyiz ve 3. modelimizin 4. ve sonuncu sırasını yapacağız. Ters ilmeğimi yine ters ördüm. Bu uzun ilmek ile ilk düz ilmeğimin ikisini keserek örüyorum. Ortada bir düzüm var. Bu ikinci uzun ilmeğimi de alıyorum. 3. ilmeğimin önüne bırakıp ikisini keserek ördüm. Arada bir tersim var, ters örüyorum. Bu aşamada bu alttan çıkarttığımız uzun ilmeklerimizi topluyoruz artık hanımlar. Modelimizin 4. ve sonuncu sırasında. Ters ilmeklerimiz yine ters örülüyor. Bu uzun ilmeğim ile ilk ilmeğimi birlikte keserek ördüm. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bu ikinci uzun ilmeğimi de 3. ilmeğimin önüne bırakıp ikisini keserek örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. İkinci şişimdeyim. Burada ilk ortadaki ilmeğimi düz ördüm. İkinci uzun ilmeğimi de 3. ilmeğimin önüne bırakıp ikisini keserek örüyorum. Aradaki bir tersimiz ters örülüyor. Modelimize hanımlar böyle devam ediyoruz. Yine bakın ikinci uzun ilmeği 3. ilmeğin önüne bırakıp ikisini kestim. Yanına bir ters ördüm. Sonuncu modelimi de diğerleriyle aynı şekil yapıyorum. 3. modelimizin de 4. sırasını böylece tamamladık hanımlar. İlk 3 modelimizi baştan sona birlikte yaptık. Şimdi tabanımızı öreceğiz. Ardından 4. modelin ilk sırası diye böyle devam edeceğiz. Kafanız karışacak olursa bu ilk modeli farklı yapmıştık. 2. ve 3. modelin yapım aşamalarını takip ederek diğerlerini de yapabilirsiniz. Ben patiğimin ön bölümüne toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane buğday başağı modelinden yaptım. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınızı ölçerek yapın. Yani ördükçe şöyle bir ayağınıza giyin. Artık bilek bölümünden daha mı kısa yaparsınız, daha mı uzun? Bu tamamen size kalmış. Ölçünüzü bu şekilde ayarlayın hanımlar. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin bu ön bölümünü yaptım geldim. Toplamda 8 tane buğday başağı modelinden kurdum. Hatta bu aşamada şöyle sizlere mezura ile ölçüyü de vereyim. Bu şekilde kaç santim olduğuna dair şöyle bakın, burundan itibaren ölçüyorum. Buraya hanımlar toplamda şöyle ölçü aldığım anda 12,5 santim kadar örmüşüm bu bölümü. 12,5 santim örmüşüm. Şimdi bir de enine ölçelim. Bakın şöyle açıp gelmeden, bakın böyle açmadan dümdüz olduğu gibi ölçü alıyorum. 10 santimde eni geliyor. Ölçülerim böyleydi. Şimdi modelimizi bitirdik. Şimdi hanımlar bir sıra yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Sanki 9. modelin ilk sırasını yapar gibi. Bakın bir ters, 3 düz. Bir ters,
3 ilmek düz. 1 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. 1 ters, 3 ilmek düz öreceğim. Yine ikinci şişimdeyim. Şu ikinci, üçüncü ilmeğim. Araya 1 ilmek ters örüyorum. Şurada 3 ilmek düz. Ve son ilmeğimi de ters ördüm. Hatta tabanımıza geldik şimdi de. Bu bölümde hanımlar isterseniz şu ters ilmeği şuraya da alabiliriz artık. Dördüncü şişim, üçüncü şişimizi. Hani model kurarken ilk ilmeği böyle ödünç almıştık. Bırakabiliriz buraya. Buralardaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Tabanımızdaki ikinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örmeye devam ediyorum. Geldik yine ilk şişimize. Şimdi hanımlar bilek ayrımını yapacağız artık. Bu bölümde ilk şişimdeyim. İlmeklerimi düz olarak öreceğim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bilek ayrımı yapacağız. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu ilk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği bilek ayrımında şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin yanlarına geçtik yani bu bölümlere. Patiğimin şu kenarlarına bilek bölümüne ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 7 ilmeğimi haroşa düz olarak öreceğim bilek bölümündeki. İkinci şişimdeki ilk 7 ilmeğim haroşa düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de hanımlar ön yüzdeyim. Düz örmeye devam ediyorum. Artık patiğimizin arkasına geçmiş bulunmaktayız. Bu arka bölümde ön yüzdeysek eğer ilmekleri düz öreceğiz. Şu an yaptığımız gibi. Arka yüzde de ilmekleri ters öreceğiz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimiz ters örülecek. Sadece bilekteki 7'şer ilmek haroşalarımız haroşa olarak örülecek hanımlar. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Ve buralardaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da yine ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim var burada. Bu da haroşa olduğu için yine bunları da düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına kadar geliyoruz. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Burası bilek ayrımı. Bilek ayrımına kadar ördükten sonra geri dönüyoruz hanımlar. Şu anda arka yüzdeyiz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte bilek bölümünde 7 haroşam vardı. Bunu düz öreceğim. Haroşaları ters örenler bu 7 ilmeği hem ön hem arka yüzde ters örebilirler. Bakın 7 ilmek düz ördüm. Ön yüze bir diş haroşam düştü. Diğer ilmeklerimi de şöyle baktığımızda da arka yüzdeyim. Ters olarak öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Öreceğiz. Geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmeklerimiz düz örülecek. Arka yüzdeysek de ilmeklerimiz ters olarak örülecek. Sadece 7'şer ilmek haroşalarımızı kenardaki haroşalarımızı yine haroşa olarak öreceğiz. Tabanımdaki diğer şişime geçtim. Yine bu bölümdeki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Son şişime geldim. Burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece bilek bölümündeki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim var burada. 7 ilmek kaldı. Kalan 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Kenarımıza yine buraya da bir diş haroşa oluştu. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Bilek ayrımına kadar ördük. Tekrardan geri dönüyoruz hanımlar.
Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılıyor. Yine 7 haroşamı ördüm. Diğer ilmeklerimi de ön yüzdeyim, düz öreceğim. Patiğimizin arkası hanımlar bundan ibaret. Şöyle baktığımız anda şu kenarlarımızda birer dişer haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin şu kenarına, yani şu bölüme toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada hanımlar patiğinizi ayağınızı ölçerek yapın. Hani örerken şöyle birkaç sıra haroşa örün, artık 7, 8, 10 sıra. Patiğinizi şöyle bir ayağınıza giyin. Bu arka bölümünü topuğunuzun bu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Sonra vay benim patiğim büyük oldu, aman küçük oldu, verdiğiniz ölçü tuttu tutmadı gibi yorumlarda görmem, duymam en azından. Bu nedenle lütfen ayağımızı ölçerek yapalım. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre örelim, gelelim, ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişledi. Bu aşamada ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın böyle dümdüz duruyor. Ben bu aşamada ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Kalan ilmeklerin hepsini de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde yine kenardaki 7 haroşa ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Sol tarafa da zaten 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için hanımlar şu orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyim şu anda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Hepsini derken son 7 ilmeğim kalana kadar ters öreceğim. Son 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz öreceğim. Çünkü ben haroşalarımı düz örgü örerek elde ediyorum. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Yine ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Yani bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar edeceğiz. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yine 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Topuğumuz için arada bu defa bir önceki sırada 7 ilmek vardı. 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yine kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzdeyiz. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yine son 7 ilmeğim kalana kadar ters öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük. Yine ilk 2 sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. de yine kesim yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. örerken öndeki ikisini kesiyorum. 3. kez kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada 6 ilmek vardı. Şimdi de baktığımızda 5 ilmek kaldı. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yeniden 23 ilmek örüp 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 5 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu son 5 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuk kısmını
sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, bu aralardaki ilmeklerim bitene kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimizde de 24 ilmeğimiz kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesim işlemi böyle gerçekleşiyor. Her iki şişteki ilmek sayısı da eşit olduğu için kesim sonunda da ilmekler aynı anda bitiyor hanımlar. Bir de bazen yorumlarda da soruluyor. Sağ patiğin topuk kesimi sağ tarafta, sol tarafınki de sol tarafta mı diye. Yok hanımlar, hayır, iki patiğin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Aynı şekilde kesiliyor sağ ve sol ayak. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri öyle belli belirsiz, çok belli bile olmuyor. Ben bu tarz topuk kesimi sevdiğim için bütün patiklerimde bu yöntemi uyguluyorum. Hani diğer türlü kesimde kesim yeri buralar düz giderken hani topuk bölümünde dikey örgü oluşuyor. Ben o görüntüden gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Hani beğenmiyorum. Sevmediğim yöntemi de uygulamıyorum. Eğer sizlerin bildiğiniz farklı, değişik, hoşunuza giden topuk yöntemleri varsa onları da yapabilirsiniz. Patiğinize istediğiniz topuğu uygulayabilirsiniz. Yine kesmeye devam ediyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde yine alıyorum sırasıyla ilmeklerimi. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci ilmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Şimdi üçünü birden topluyorum hanımlar. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi de kestim. Bu şekilde. Şimdi topuğumuza bakmadan önce ipimizin ucunu gizleyelim. 5 şiş patiklerin bu huyunu seviyorum hanımlar. Burunda başladık, topukta bitirdik. İp kırma, ip ekleme gibi bir durumumuz olmadı. Böyle örülen patikler, yani ne bileyim, bu ip ekleme, kopar, kes, yeniden tak falan erogaladığı için çok sevmiyorum galiba. Bakın patiğimizin topuğu gizli kesimi, yakından da şöyle topuk kesimini şöyle göstereyim. Böyle bir görüntü. Belli belirsiz. Çok hoş duruyor patiğin arka bölümünde bu kesim. Patiğimizi bitirdik. Bir de makine yama giydireyim. Ayağımıza da görelim patiğimizi hanımlar. Çok şık, zarif, sade, güzel bir patik oldu. Böyle sade, güzel, şık model seven hanımlar için de güzel bir fikir oldu diye düşünüyorum. Yeni başlayacak olan hanımlar da böyle bir model yapabilirler. Tek renk olduğu için zorlanacaklarını da sanmıyorum yeni başlayacak olanların. İşte patiğimizin ayaktaki duruşu birlikte yaptığımız patiğimiz bu şekilde hanımlar. Hemen tabanını göstereyim. Patiğimizin kenarları bu şekil. Yine topuk kısmımız böyle. Evet, patiğimizi bitirdik birlikte. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.